11 Mayıs Pazartesi gününden herkese sevgiler, selamlar. Şu an bizi izleyen herkese de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Çok özlediğiniz bir isimle beraberim. Sevgili arkadaşım Gülçin'le birlikteyiz. Size bugün Boğa yeni ayının burç yorumlarını yapıyor olacağız. Onu da size tabii ki Gülçin anlatıyor olacak. Ben de onu modere etmeye çalışacağım ama tabii ki biraz böyle hafif de olsa Boğa yeni ayının etkilerine girmeye çalışacağız. Biz arka planda konuşurken şey dedik ya biz bunu nasıl yumuşatarak anlatabiliriz dedik. Ben de Gülçin'e dedim ki sen merak etme sıkıntılı tarafını ben YouTube kanalında anlattım. Sen pozitif taraflarını yine yakalayabildiklerini anlat dedim. Sevgili Gülçin hoş geldin nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Seni gördüm. Çok daha iyi oldum. Teşekkürler. Peki bu algollü yeni ay ne getiriyor? Neler var gökyüzünde? Şöyle, hepimizin aslında bildiği gibi yeni aylar, şimdi yeni başlangıçları anlatan zamanlardır. İşte yeni niyetler, yeni planlar oluşmaya başlar. Dolunaylar kadar gergin çalışmaz. Daha böyle umut vaat eden enerjiler barındırır. Fakat bu yeni ayın tabii ki de astrolojinin en kötücül yıldızlarından Algol derecesine yakın gerçekleşmesi, biraz daha yapacağımız başlangıçların böyle çok basit, sessiz, sedasız olmayacağını da maalesef bizlere biraz gösteriyor. Ciddi alınması gereken bir yeni ay. Fakat burada elbette Algol'den böyle saf kötü bir yıldız olarak da bahsetmek belki biraz doğru olmayabilir. Çünkü doğru yönetildiğinde kişiye zenginlik, bilgelik veren de önemli bir yıldızdır. Ancak elbette kötü yönetildiğinde bastırılan duyguların kin, nefret, işte öfke, intikam gibi duyguların sert bir şekilde yüzeye çıkmasına da neden olabilecek bir yıldız. Yani aslında doğru ve iyi bir stratejiyle yönetildiğinde çok güçlü, sağlam başlangıçlar yapmak bence mümkün. Çünkü boğa zaten sabit bir burçtur. Atılan temelin sabitliğini ister, istikrar ister, işte riskten uzak hareket edesin ister ve bunları dediğim gibi doğru bir şekilde yönetirsek uzun vadede meyvesini toplarız diye düşünüyorum. Yani ben her zaman astrolojide gölge taraflardan ziyade gölge tarafları fark edip aslında olumlu tarafların kullanılması gerektiği kanaatindeyim. Hı Şimdi hı. bizler evet astroloğuz yani haritalarımızı bildiğimiz için işte yapmamamız gerekenleri ya da işte bu dolunayda bunu yapma şu yeni ayda bunu yap demeyi iyi biliyoruz ama tabii ki kıymetli her izleyicimiz astroloji bilmiyor. Bizleri dinleyerek yol almaya, yol haritası çizmeye devam ediyorlar. Bir nebze de olsa onları bilgilendirebilmek gerçekten bence onur verici. Onlar varsa biz varız aslında. Ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum. Algol doğru yönetilirse eğer gerçekten muhteşem bir cesaret verebiliyor. Bireyselde haritalarımızda etkisi çok fazla değişebiliyor. Kiminde algol çok daha farklı da çalışabilir. O yüzden benim temennim herkesin bu algollü yeni ayı çok güzel yönetmesi olacak. Ama en çok da tabii ki burçlarımızı çok merak ediyoruz. Burçlarımızı ne bekliyor diyoruz. Önce yükselenlerini dinlesinler biliyorlarsa değil mi sevgili Gülçin? Kesinlikle. Bilen herkes önce yükselen burcuna göre dinlesin. Çünkü yorumların hepsini aslında biz yükselen burca göre yapıyoruz. O yüzden lütfen yükselen burcumuz önceliğimiz olsun. Sonrasında güneş burcumuz olarak da değerlendirebilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız yine Güneş burcunuzdan devam edebilirsiniz. Peki Aynen. Gülçin, Algolü yeni aya başka eklemek istediklerin var mı burçlara geçmeden? Yoksa hemen başlayalım Ayça mı diyorsun? Şimdi tabii Boğa'da bir yeni ay olduğu için elbette ilişkiler, özdeğer, finansal konuları bir kere gündemimize getirecektir. Buradaki işte güvenli, huzurlu alanı birazcık bize sorgulatacaktır. Ve şöyle, evet ay böyle bir yeni ay diyoruz ancak bu yeni aya gelen işte o kötücül gezegenlerden gelen sert açılar yok. Birazcık Jüpiter'in desteğini de alıyoruz. Burada güzel başlangıçlar yapmak mümkün. Merkür de yeni ayla hizalanıyor. Aslında çok da böyle dağınık değil, biraz daha mantıklı kararlar almak için de destekleniyoruz. O yüzden senin de bahsettiğin gibi tabii ki de burada kişisel haritalar bizim için çok önemli. Nasıl etki alacağımızı gösterecek. Ancak dediğim gibi güzel etkiler var. Bence güzel başlangıçlar yapacak. Özellikle toprak ve bazı su burçları şanslı destekler alıyorlar bu yeni ayda. Harika. O zaman yükselen Koç ve Güneş Koçlarla başlayalım mı sevgili Gülçin? Evet, şimdi
Koç ve yükselen koçlar, bu yeni aydan en kazançlı çıkacak olanlar sizsiniz. Çünkü bir kere para, kazançlar ve özel alanınız tetikleniyor. Kazançlarınızı çoğaltmak, yeni kazanç fırsatları yaratmak adına güçlü etkiler alıyorsunuz. Bu süreçte aileden de güzel destekler almanız mümkün. Kazançlar noktasında koşulların sağlandığından emin olmanızı öneririm. Acele etmeyin lütfen. Biliyorum bu durum sizin doğanızla biraz çelişiyor. Siz her şeyin hemen bir an önce olmasını istersiniz. Fakat burada boğa kesinlikle risk istemez, sağlamlık ister. Bir fırsattan diğerine geçmediğiniz sürece uzun vadede karşını mutlaka alırsınız. Kolay yolla gelen kazançtan çok gelirim konusunda nasıl daha istikrarlı olabilirim şeklinde maddi anlamda daha güven veren bir düzene geçmeniz önceliğiniz olsun diyorum. Bu dönemde bütçe planı yaparsanız çok faydasını görebilirsiniz. Sabırlı olun. Kimlerle el sıkıştığınıza, kimlerle konuştuğunuza bu süreçte lütfen dikkat edin. Değerinizi, kıymetinizi bildiğiniz sürece güzel fırsatları yakalayacağınıza inanıyorum. Harika. Tabii sahnede boğalar var. Güneş ve yükselen boğalar değil mi? Evet, evet. Onlar çok merak ediyor tabii ki onların yeni ayında. Bir de tabii ki 16 Mayıs'ta doğum günü olan boğalar da var. Doğum günlerine bir yeni ayla giriyorlar aslında ama şimdi mesela ben de 21 Ekim'de bir yeni ayla girmiştim ama işte o yeni ayın hangi hatta gerçekleştiği çok kıymetli oluyor. Peki boğaları ne bekliyor bu yeni ayda? Ne beklemiyor ki boğaları diyorum. Şimdi şöyle bu yeni ayda gerçekten boğalar için her şey olabilir. Çünkü aslında hayatlarının her alanından etki alabilirler. Boğalar için çok kritik bir eşik. Hayatımızda güzel güven ve huzur arayışı ön plana çıkıyor. Bu da sizi aslında doğrudan biraz ilişkilerinize yönlendirebilir. Hayatınızda neyin, kimin kalması gerektiğine, neyin aslında fazla veya gereksiz olduğuna karar veriyor olacaksınız. Burası benim huzurlu alanım dediğiniz noktanın belki de sizi tuzakladığını, o konfor alanın sizi kendinizden uzaklaştığını fark edeceğiniz farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Nerede güvende hissediyorum, bunun için ne yapıyorum veya yapmıyorum. Bu konular aslında hayatınızın her alanında birazcık sizi tetikliyor. Örneğin ilişkiniz güzel, güven vermiyorsa bitirme kararı alabilirsiniz. Kariyerinize dair zeminin sağlam olmadığını düşünüyorsanız radikal bir yön değişikliğine gidebilirsiniz. Bu yeni ayda belki konfor alanınızın biraz yani o rahat ettiğiniz alan biraz sarsılabilir ama sonunda iyi ki diyeceğiniz gelişmeler, güçleneceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte yakın çevrenizin desteğini de almanız mümkün. Özellikle böyle 24-28 derecelerde güneşiniz, ayınız, yükseleniniz varsa daha yoğun etki alırsınız bu süreçte. Ve şöyle sağlık açısından da tabii ki de boyun, boğaz bölgesine birazcık dikkat etmenize fayda var. O alanları birazcık tetikliyor yine. Hadi Hı bakalım hı. güzelliklerle gelsin diyorum. Tabii boğalar Uranüs boğadan çıktıktan sonra rahat nefes alan burç grubundan bir tanesi oldu. Boğalar, akrepler, aslanlar, kovalar. Tam biz onlara rahatlık var dediğimiz anda boğa yeni ayı geldi ve yine kapana sıkıştılar. Aslında bunu da bir atlatmaları gerekiyor tabii ki. Ama daha da güzel olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten 7-8 yıllık ciddi bir esaret bitti boğalar için. Peki Uranüs ikizlere gelmişken bu ikizler boğa yeni ayında neler yaşayacak acaba? Yani şöyle ikizler birazcık duruluyor aslında ikizler ve yükselen ikizler biraz da iç dünyanıza çalışacak bu yeni ay. Bilinç altında bastırdığınız konular, korkular tetikleniyor. Kırgınlıklarınız varsa bazı kapanmamış meseleler daha fazla görünür olmaya başlayabilir. Parasal konularda veya ilişkinize dair bazı gerçekler, gizli konular açığa çıkabilir. Burada öğrenecekleriniz karşısında olgun ve sakin bir Yayında sanıyorum Gülçin Hanım'da bir donma oluştu. Birazdan burada olacaktır kendisi. Çünkü yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında yaşadığı için çok internet pardon. zaman zaman düşebiliyor. İkizler deyince tam Uranüs ikizler dedik ya. Teknoloji hızlı beklerken neler oldu? Çok birden düşün kusura bakmayın ama hemen bağlanabildim çok şükür. Tamam.
Evet, ikizlerde kalmıştık. İstersen biraz baştan alabilirim ikizleri. Tamam. Dediğim gibi az önce biraz daha iç dünyanıza çalışacak bir yeni ay olacak. İşte bilinçaltına attığınız konular tetikleniyor, kırgınlıklarınız veya kapanmamış meseleler daha fazla görünür olabilir. Burada tabii ki de boğa olduğu için biraz daha parasal konular veya işte ilişkinize dair bazı gerçekler gün yüzüne çıkabilir. Bu konular biraz canınızı sıkabilir ama burada öğrenecekleriniz karşısında olgun, stratejik ve sakin kalmayı başarırsanız siz kazança çıkarsınız diyorum. Çünkü olayların gerçek yüzünü daha net bir şekilde görürsünüz, sakin kalmayı başarabilirseniz. Aslında bu aydınlanma gibi bir süreç olacak sizin için. Bazı duygusal yükleri bırakmanız adına da güzel, destekleyici bir yeni ay. Emm, Gereksiz uğurlarken aslında güzelliklere alan açıyorsunuz hayatınızda. Bu süreçte biraz kalabalıklardan uzaklaşmak da size iyi gelecektir. Oh, şifa olsun diyorum. Tabii ki geldik sevgili Güneş Yengeç yükselen yengeçlere. Evet. Onları neler bekliyor bu yeni ayda? Gülçin yine dondu. Şimdi mesafe farkımız da var. Yani ülke farkımız var. Gülçin İsviçre'de oturuyor. Ve dolayısıyla bazen internet kesintileri yaşayabiliyor bulunduğu bölge dolayısıyla. Ama bağlanıp yine sorunsuz bir şekilde bugün yayını bitireceğiz. Öyle düşünüyorum. Hiç merak etmeyin. Yarım kalmayacak hiçbir burç yorumunuz. Yarım kalırsa da bir şekilde telafi edeceğiz. Merak etmeyin. Birazdan da burada olacaktır. Ben onu beklerken hemen şöyle boğa yayın ayı ile ilgili birkaç yorum daha yapayım arkadaşlar diyeceğim ama Gülçin'im geldi. Evet. Neyse ki Şu an yengeçler hiç başlamamıştık. evet. Şu an bağlantımı değiştirdim. Bilmiyorum, hiç daha önceden böyle bir durumla karşılaşmamıştım ama Nazar onu nazar ayol nazar umuyorum. değdi bize. Evet. Evet, yükselen yengeçlerde kalmıştık. Sosyal çevre, arkadaşlar ve hayaller evinizden aslında etki alıyorsunuz. Çok önemli kişilerle tanışabilirsiniz. Bu kişiler sizi hayalleriniz noktasında ileriye taşıyabilir, destek görebilirsiniz. Bugünlerde tanışacağınız kişilerle uzun süre dostluklar kurmanız mümkün. Ama aynı zamanda az ama öz dostum olsun diyeceğiniz de bir yeni ay olabilir sizin için. O nedenle bazı arkadaşlıkların sizin için biraz daha geride kaldığını da fark edebilirsiniz. Ama burada gerginliğe fırsat vermeden sakince yol ayrımına gitmenizi öneririm. Zaten Jüpiter de burcunuza hareket etmeye devam ediyor. Yeni ayla da güzel etkileşimleri var. Emek verdiğiniz, hayalini kurduğunuz bir şeyi artık başlatmak ve sonucunda da somutlaştığını görmek adına sizler için aslında şanslı bir yeni ay olacak diyebilirim. O zaman sevgili tabii ki kime geliyoruz? Aslanlara geliyoruz. Onlar da Uranüs'ün böyle tekeninden kurtuldular ama bence boğalar kadar etkilenen olmadı. Yani boğalar çok sert bir etkiyi gördü. Yine aslanlar bir şekilde idare etti. Plüton da kovaya geçince kovalar da biraz rahatladı vesaire. Fakat aslanlar tabii ki kendilerini çok merak ediyor. Yaz aylarında Jüpiter'in de aslana geçişini böyle bir iple çekiyorlar. Aslanları boğa Kesinlikle. yeni ayında ne bekliyor sevgili Gülçin? Aslanların boğa yeni ayı bir kere kariyer evinde gerçekleşiyor. Statü ve kariyer hedeflerine dair konuların artık somutlaştığını, bir karara bağlandığını görebilirler. Üstlerinizle belki biraz fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Beklentinizin dışında kariyer planları da oluşabilir. Burada biraz egonuza dikkat etmeniz gerekiyor. Restleşmeler yaşanabilir. Emekleriniz lütfen boşa gitmesin. Birazcık sabırlı olun. Hemen hayır demek yerine esnek bir tutum sergilemeniz süreci sizin avantajınıza çevirebilir. Belki de şu an size ait olan kariyerin, buradaki çabanın hiç de size göre olmadığını anlayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu alanda öncelikleriniz, kararlarınız değişebilir ve bir yön değişikliğine gidebilirsiniz. Zaten siz doğru kararı içgüdüsel olarak alacaksınız ve hiç umulmadık bir destek de bu süreçte gündeme gelebilir. Şöyle yani biraz gemileri yakmak yerine stratejik ve kontrollü hareket ettiğinizde uzun vadede kariyer konularında kazançlı çıkabilirsiniz. Oo maşallah diyelim. Şimdi Başak burçlarına geçeceğiz. Tabii ki artık balık Başak aksı tutulmaları da bitmek üzere. Onlar da çok zorlandıkları süreçten geçtiler.
Yükselen Başak ve Güneş Başakları ne bekliyor sevgili Gülçin? Şöyle, yükselen Başak, Güneş Başaklar sizin yurt dışı konuları, seyahat planlarınız, işte hukuki meseleleriniz varsa bu alanlar tetikleniyor. Aslında yaşamdan beklentinize dair işte düşünceleriniz, vizyonunuz biraz netleşiyor. Aynı zamanda yeni bir eğitime belki başlama kararı alabilirsiniz. Nerede olmak istediğinize veya kim olmak istediğinize net bir şekilde karar vereceğiniz bir yeni ay olacak. Sosyal çevrenizden de bu konuda güzel destekler almanız mümkün. Belki bugünlerde bir arkadaşınızla bir seyahate çıkma kararı alabilirsiniz. Vize veya yurt dışında oturum alma gibi işlemleriniz varsa sonuçlandığını görebilirsiniz. Aynı zamanda toprak, arsa gibi konularda başlatılan bir hukuki süreciniz varsa aynı şekilde sonuçlandığını görebilirsiniz bu yeni ay ile birlikte diyorum. Ah, şimdi canım terazilere geçeceğim. Sen bir terazisin, Güzel. ben bir teraziyim. Evet, Biz zaten dünyada olan her olaydan etkilenmemizle meşhuruz. çok. Bizi ne bekliyor? Öyle. Şimdi canım teraziler diye başlıyorum. Biraz torpil geçeceğim bize. Tabii ki yani lütfen, ben de teraziyim, Yani, sen de terazisin. aynen öyle. Şöyle, yeni ay bir kere borç, işte ortak kazançlar, alacak verecek, miras konularınızı tetikliyor. Alacağınız bir para varsa, beklediğiniz bir ödeme varsa iyi haber, bunun aldığını görebilirsiniz. Veya sizin bir borcunuz varsa bu borcu kapatmak adına harekete geçebilirsiniz. Evliyseniz eşinizin kazancı ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Aslında sadece maddi değil, duygusal anlamda da yoğun gitgeller yaşayabilirsiniz. Bu yeni ayla birlikte bazı krizler oluşabilir maalesef. Gerçekten maddi ve manevi anlamda güvende miyim? Güvende hissetmem için ihtiyacım olan her şeye sahip miyim? Buralar aslında birazcık tetikleniyor. Ortaklaşa, örneğin eşinizle birlikte yönetmeniz gereken finansal bir konunuz varsa buraları yapılandırmak adına da daha istikrarlı, sağlam bir düzene geçebilirsiniz. Aslında özetle gelir gider dengesi anlamında daha kontrollü, kalıcı ve sağlam bir yapıya ihtiyacınız var. Bunun da temelini atıyor olacaksınız. Hadi bakalım artık güzelliklerle gelsin. Umarım. Şimdi tabii 1 Mayıs'ta akruksu bir Hı dolunay hı. yaşadık. Kaotik bir dolunaydı. Akrepler için dehşet Çok. etkili bir dolunaydı. Sadece akrepleri değil, güneş, ay, yükselen ve stelyum olanlar için de çok önemliydi. Akrepleri ne bekliyor bu durumda? Çünkü hem de boğanın karşıt burcu oldukları için şimdi onlar yine etkilenecekler. Yani biz kurtulamadılar akrepler. Sanıyorum ki Gülçin dondu yine. Birazdan burada olacaktır tabii ki. Ay, ne kadar nazar değdi bugünkü yayınımıza. Aslında yani böyle retro falan da yok ama demek ki böyle olması gerekiyormuş. Burada da bir hayır vardır. Buradaki akıbeti de görmek gerekiyor. Sanıyorum İsviçre'de bugün internet altyapısı ile ilgili problem var anladığım kadarıyla. Şimdi tabii ki akruksu bir dolunay yaşamıştık. Akrep dolunayı. Hemen 16'sında da bir boğa yeni ayı. Boğa akrep aksı karşılıklıdır ve dolayısıyla boğada yaşanan bir durum akrebi, akrepte yaşanan bir durum boğayı çok etkileyebiliyor. Zaten akrepler daha henüz yüzleştikleri veya yüzleşemedikleri mevzularla ilgili debellenirken bir de üstüne bir yeni ay doğuyor. Ben yeni aydan çok dolunayları daha çok seviyorum aslında. Neden? Herhalde hem bazemik faz doğumlu olduğum için hem de bence dolunaylar bir noktayı aydınlatmakla, böyle projektör tutmakla ilgili olduğu için böyle çok dehlizlerde kalmış konular gündeme çıkıyor ve aydınlanıyoruz aslında. Belki arkamızdan çevrilen işler olabiliyor, dönen dolaplar oluyor, iftiralar oluyor, karalamalar oluyor. Bunlar aslında ortaya çıkıyor. Evet, geldin ve sevgili Akrep'le devam edelim istiyorum. Kusura Şey oldu, bakmayın seni bir tekrar. yayından atıyorum, geri alıyorum gibi falan oldu. Arkadan bir şey konuşuyormuş gibi. Çok kötü oldu ama bilmiyorum ama bu işin peşine düşeceğim kesinlikle. Neden? Yani bağlantıda kesinlikle hiçbir sorun yok. Fakat sistem beni sürekli atıyor. Yani Sen şimdi çözemedim. anlatırken ben burada hemen bir dua okuyacağım. Seni de dinliyor olacağım. Teşekkür ederim. Şöyle, yükselen akreplerde kalmıştık. Evet, dediğim gibi bir şey, akrep dolunayını geride bıraktık. Aslında böyle her şey su yüzüne çıktı. Bütün gerçekler ortaya döküldü. Şimdi birazcık akrepler için toparlanma zamanı olacak.
Yeni ay tam karşıt evinizde gerçekleşiyor. İlişkiler, evlilik, ortaklıklar alanınız tetikleniyor. Aslında hep böyle tamam mı devam mı soracak olan burçlar olur ya yeni ay ve dolunaylarda. Bu kişi aslında bu sorunun cevabının peşine düşecek olan burç sizsiniz bu yeni ay ile birlikte. Özel ilişkilerinizin dinamiğini kökten değiştirecek çok güçlü bir yeni ay olacak. Evli bir akrepsiniz, biraz sıkıntılı bir süreçten geçtiyseniz eğer şimdi ilişkinize dair o bastırılan konuların gündeme gelmesine şahit olabilirsiniz. Birazcık takıntılarınızı yönetmenizde fayda var. Dengeye ulaşmakta, uzlaşmakta birazcık zorlanabilirsiniz. Kırıcı olmamaya çalışın lütfen. Zaten krizleri çok iyi yöneten bir burçsunuz. Bunun da üstesinden geleceğinize inanıyorum. E, Bu yeni ayda ilişkinizi yoluna koymayı başarırsanız zaten bir daha kolay kolay hiçbir güç bozamaz diyebilirim. Aynı zamanda bekar bir akrepseniz yine bu yeni ayla birlikte evlenme kararı alabilirsiniz veya ortaklı bir iş gene bu yeni ay süreciyle birlikte gündemimize gelebilir. Oh, şifa olsun. Yaylara geçeceğiz. Hı 31 hı. Mayıs'ta da onlarda bir dolunay var. Antares hattında. Canım Evet. yayları ne bekliyor efendim? Şöyle yay ve yükselen yaylar, günlük yaşantınız, rutinleriniz, çalışma hayatınıza dair yeni başlangıçlar gündemde. Bir kere yaşam tarzınızı, beslenme şeklinizi, örneğin uyku düzeninizi ya da sizi yoran iş koşullarını bunların hepsini şöyle bir gözden geçirerek nasıl kendimi ruhen ve bedenen daha sağlıklı hissedebilirim şeklinde bazı kararlar almanız mümkün. İş arkadaşlarınızla aranızda olan güveni sarsacak bir takım konuşmalar, davranışlara şahit olabilirsiniz. Bu da belki çalışma ortamınızı değiştirmenize neden olabilir. Bedeninize lütfen kulak verin, sağlığınızı bugünlerde ihmal etmeyin. Özellikle boyun, boğaz, işte guatr, tiroid bölgesi gene aynı şekilde sağlık sorunları oluşabilir. E, Aynı zamanda diyete başlamak için güzel bir yeni ay. Tabii burada boğada bir yeni ay olduğu için birazcık iştahı kısmakta da zorlanabilirsiniz. Ancak da böyle kendinize çok yüklenmeden böyle ufak ufak bir diyete başlamanız mümkün. Başlarsanız da mutlaka kalıcı ve istikrarlı olur. Hadi bakalım, şifa olsun diyelim sevgili yaylara. Hı hı. Aşağıda da takipçilerimize dedim bize okuyun. Onlar da okudu, ben de okudum. Öyle mi? İnşallah Ay, çok teşekkür, son burçlarımız çok kaldı. teşekkür ederim. Dayan diyorum. Evet, ve geldik canım oğlaklara. Oğlakları ne bekliyor bu yeni ayda? Oğlak ve yükselen oğlak, aşk, flörtler, çocuklar ve yaratıcılık evinden etki alıyorsunuz. Yeni bir flört başlayabilir. Başlarsa uzun soluklu olur. Sonrasında tabii ki de ciddiyete bağlanma ihtimali var sizler için. Zaten bir birlikteliğim var diyorsanız bu ilişkinizi bir evlilikle taçlandırma kararı alabilirsiniz. Aynı zamanda uzun süredir aklınızda olan fakat ertelediğiniz bir proje ya da yaratıcı bir fikriniz varsa bu yeni ay onu hayata geçirmek adına gerçekten de güçlü destekler sunuyor. Başlattığınız konu kalıcı olur. Hayattan daha fazla keyif almamı engelleyen şey ne? Bu soruya aslında biraz daha yoğunlaşıyorsunuz. Sizi artık motive etmeyen şeyleri fark ederek eleyeceğiniz, biraz daha kendi mutluluğunuz için bir şeyleri harekete geçireceğiniz bir yeni ay olacak sizler için. Oh, hadi bakalım diyelim. Hı Peki, hı. kovalara geldik. Kovalar bence ballılar ya. Plüton kovaya geçti ki ben Plüton kovaya geçince korkmayın dedim. Sizi harika Hı dönüştürecek. hı. Çünkü siz zaten değişimleri çok seven bir burçsunuz. Kesinlikle. Uranüs ikizlerde çok güzel bir destek var aslında. Peki bu yeni ayda kovaların ne bekliyor? Kovaların o da bir kere bu yeni ayla birlikte biraz daha aile, yuva, ev yaşantısı olacak. Ev kariyer dengeniz son zamanlarda sizi zorladıysa bu boğa yeni ay ile birlikte hayatınızdaki yükleri aslında birazcık hafifletmek, bir düzene girmek, sağlam bir düzene girmek, dengeye geçmek adına güzel etkiler var. Duygusal anlamda köklenme ihtiyacı yoğunlaşabilir. Bu da aslında ev içi, aile içi ilişkilerinizi sorgulamanıza biraz neden olabilir. İşte güvende miyim, buraya ait miyim, değer görüyor muyum şeklinde bir takım kırılımlar yaşanabilir. Duyguların, düşüncelerin iyi yönetilmesi gereken bir yeni ay olacak sizin için. Ya bu böyledir şeklinde uzaklaşmak yerine
konuşmanızı ve ailenize karşı daha sabırlı olmanızı öneriyorum. Aynı zamanda taşınma, yer değişikliği, gayrimenkul alım satımı gibi bir takım gündemler varsa gene bu yina ile birlikte harekete geçebilirsiniz. Peki geldik son burcumuz olan yükselen balık ve Hı güneş hı. balıklara. Balık ve güneş balıklar, yükselen balıklar, kardeşler, yakın çevre ilişkileriniz, imzalar, anlaşmalar gündeminize geliyor. Sonunu getiremem diye başlatmaktan korktuğunuz bir eğitim varsa şimdi aslında başlamanın tam zamanı diyebilirim. İstikrarlı olursunuz, eğitim sonunu getirebilirsiniz. Ticari bir sözleşmeye, anlaşma gündemi gelirse aynı şekilde uzun soluklu olur, sağlam ilerler. Ancak kimlerle burada el sıkıştığınıza mutlaka dikkat edin. Yakın çevre ilişkinizde değer görme ihtiyacı ön plana çıkabilir. Varsa konuşulması gereken meseleler şimdi aslında sizler için tam zamanı. Burada ortaya koyacağınız tavır, davranış ilişkinizin yönünü radikal bir şekilde değiştirebilir. Burada aslında bağları sağlamlaştırmak da köprüleri yıkmak da birazcık sizin elinizde sevgili balıklar. Hadi bakalım bütüne katkısı olsun Hı inşallah. hı. Gülçin'im ağzına sağlık. Eklemek istediklerin bize böyle minik de olsa ama şunu yapmayın bunu yapın diyeceğin böyle tatlı ikazların var mıdır? Şöyle, öncelikle herkes için güzel bir yeni ay olmasını diliyorum. Kin, nefret, intikam gibi kötücül duygulardan uzak duralım. Çevremizde böyle kişileri tanıyorsak bir süreliğine aramıza lütfen mesafe koyalım. Girdiğimiz çıktığımız ortamlara yine de birazcık dikkat edelim bence bugünlerde. E, Bu şekilde aslında ay böyle yeni ay olarak tabii diğer astrolog arkadaşlarım hepimiz yazdık, çizdik. Böyle birazcık nasıl desem o korku frekansını belki de fazlaca yaymış olabiliriz. Ama lütfen öyle düşünmesinler. Umarım güzelliklerle karşılaşırlar. Hepimiz için faydalı ve güzel bir yeni ay olur. Hepimize güzellikler getirsin. Hı hı. Bereket, bolluk, şifa getirsin. Temennimiz odur. Tüm dünyaya da aslında iyilik getirsin. Savaşların bittiği, Evet. insanların mutlu olduğu her iki cümlemizden biri bu olsun. Temennimiz bu olsun. Anladım. Yüreğine sağlık, ilmine sağlık. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum ederim. arkadaşım. Aksaklıktan ötürü de tekrardan izleyen herkesten özür diliyorum. Aa, estağfurullah, olur mu öyle şey? Böyle arada tekniksel problemler canlı yayında oluyor, olabiliyor. Ben bile bazen yayındayken kapı çalıyor, kedim hopluyor, bir şeyler oluyor. Bizim izleyicilerimiz aynı bizim evimizin halkı gibiler. O kadar tatlılar ki her birisini çok çok seviyorum. Kendi kitlemi çok seviyorum en azından. Hepsi çok Biz kıymetli. bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgili Gülçin, sana da çok teşekkür ediyorum vakit Ben de ayırdığın çok için. teşekkür ediyorum. O zaman sevgili dostlar, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.